Roma, dünyanın kalbi, mermer sütunlarla çevrili dev bir şehir. Orduların yürüdüğü yollar, tanrıların adına dikilmiş tapınaklar ve gücün tek bir tahta toplandığı bir imparatorluk. Fakat Roma'nın tarihinde öyle bir imparator var ki, kimileri onu bir canavar olarak hatırlar, kimileri ise zamanın çok ilerisinde bir sanatçı olarak. Onun adı Neron. Roma'yı yakan adam mıydı? Yoksa tarihin en büyük iftiralarından birine kurban mı? Gerçek hikaye entrikalarla dolu bir sarayda başlar. Milattan sonra 54 yılı. Roma İmparatorluğu dünyanın en büyük gücüydü ve o gün Roma tahtına henüz 17 yaşında bir genç oturdu. Adı Neron Claudius Caesar Augustus Germanicus. Ancak bu genç imparatorun tahta çıkışı bir kaderin sonucu değildi. Bu bir kadının yıllar süren planının sonucuydu. O kadının adı ise Agrippina. Roma'nın en tehlikeli kadını. 15 Aralık milattan sonra 37. Roma'ya bağlı Antium adlı küçük bir sahil kasabası. Bugün İtalya'da Anzio olarak bilinen bu yer, bir gün Roma tarihinin en tartışmalı imparatorunun doğduğu yer olacaktı. Yeni doğan bebeğe verilen isim Lucius Domitius Ahenobarbus. Bu çocuk yıllar sonra tüm dünyanın Neron olarak tanıyacağı kişiydi. Babası Gnaeus Domitius Ahenobarbus, sert karakterli, acımasız biri olarak tanınan bir Romalı soyluydu. Annesi ise Roma aristokrasisinin en güçlü ailelerinden birine mensuptu. Adı Agrippina Miror, yani ünlü general Germanicus'un kızı. İmparator Caligula'nın kız kardeşi. Agrippina daha doğduğu andan itibaren oğlunun kaderinin sıradan olmayacağını biliyordu. Roma'da güç, kan bağıyla geçerdi ve Agrippina'nın damarlarında imparatorluk kanı akıyordu. Roma Sarayı entrikaların merkezidir. İktidar yalnızca savaş meydanlarında değil, bazen yatak odalarında ve ziyafet sofralarında da kazanılır. Agrippina bunu herkesten iyi biliyordu. Ancak hayat onun için kolay başlamadı. Kardeşi Caligula imparator olduğunda Roma bir korku dönemine girmişti. Caligula'nın paranoyası büyüdükçe çevresindeki herkes tehdit haline geliyordu. Bir gün Agrippina da bu paranoyanın hedefi oldu. Komplo kurmakla suçlandı. Cezası ağırdı. Sürgün. Roma'dan uzak bir adaya gönderildi. Henüz küçük olan oğlu Neron da annesinden ayrılmak zorunda kaldı. Roma'nın ihtişamlı saraylarından uzak, siyasi oyunların dışında büyüyen bir çocuk. Ama bu sürgün uzun sürmeyecekti. Milattan sonra 41, Roma sarayında kanlı bir suikast gerçekleşti. İmparator Caligula öldürüldü. Tahta yeni bir isim geçti. Claudius. Claudius Agrippina'nın öz dayısıydı. Bu değişim Agrippina için bir fırsattı. Roma'ya geri döndü ve aklında tek bir hedef vardı. Oğlunu Roma tahtına çıkarmak. Roma aristokrasisinde evlilik çoğu zaman aşk değil, iktidar demektir. İmparator Claudius'un eşi öldükten sonra Roma sarayında büyük bir boşluk doğdu. Agrippina bu fırsatı gördü ve tarihin en tartışmalı evliliklerinden biri gerçekleşti. Agrippina, öz dayısı olan İmparator Claudius ile evlendi. Roma yasaları bu evliliği yasaklıyordu. Ancak yasalar imparatorların önünde çoğu zaman değiştirilebilirdi. Senato yasayı değiştirdi ve Agrippina artık Roma'nın imparatoriçesiydi. Fakat Claudius'un bir oğlu vardı. İlk eşinden olan Britannicus. Roma tarihinin gerçek varisi aslında oydu. Ama Agrippina için bu kabul edilemezdi. Onun planında tahta çıkacak kişi oğlu Neron olacaktı. Roma sarayında güç hiçbir zaman yalnızca tahta oturan kişiye ait değildir. Gerçek güç çoğu zaman görünmeyen ellerde, sessiz planlarda ve çoğu zaman yapılan hamlelerde saklıdır. İmparator Claudius ile evlendikten sonra
sarayın gerçek gücü giderek tek bir kadının etrafında toplanmaya başlamıştı. Agrippina için bu evlilik bir duygusal bağdan çok daha fazlasını ifade ediyordu. Bu evlilik onun için güç demekti. Tahtın merkezine yerleşmek, en önemlisi oğlu için bir gelecek demekti. Agrippina'nın tek bir hedefi vardı. Oğlu Nero'yu Roma'nın gelecekteki imparatoru yapmak. Bu hedefe ulaşmak için attığı ilk adım oldukça ustacaydı. Claudius'un kendi oğlu vardı. Roma geleneklerine göre imparatorun kanından gelen oğul tahtın en güçlü adayıydı. Fakat Agrippina sabırlıydı. Claudius ile evlendikten sonra saray içinde etkisini yavaş yavaş büyütmeye başladı. Senatörlerle ilişkiler kurdu. Generallerle bağlar oluşturdu. Saray görevlilerini kendisine sadık kişilerden seçti. Zamanla Claudius'un güvenini tamamen kazandı. Ve sonra en kritik adımını attı. Claudius'u ikna ederek Nero'yu evlat edinmesini sağladı. Bu karar Roma'da büyük bir değişimin başlangıcıydı. Çünkü evlat edinmesi Roma hukukunda son derece güçlü bir bağ oluşturuyordu. Artık Nero yalnızca imparatorun üvey oğlu değildi. Resmen onun varislerinden biri haline gelmişti. Agrippina bununla da yetinmedi. Nero'nun statüsünü daha da güçlendirmek için Claudius'un kızı Claudia Octavia ile evlenmesini sağladı. Böylece Nero hem imparatorun evlatlığı hem de damadı olmuştu. Sarayın dengesi değişmeye başlamıştı. Agrippina'nın etkisi arttıkça yalnızca perde arkasında değildi. O artık açıkça gücün merkezindeydi. Resmi törenlerde imparatorun yanında yer alıyordu. Devlet kararlarında söz sahibi oluyordu. Hatta bazı belgelerde adı Claudius ile birlikte geçiyor. Roma tarihinde çok az kadın bu kadar görünür bir güce sahip olmuştu. Fakat sarayda herkes bu durumdan memnun değildi. Özellikle Claudius'un oğlu Britannicus'un çevresindeki bazı aristokratlar giderek daha fazla huzursuz olmaya başladı. Onlara göre Agrippina Roma tahtını yavaş yavaş ele geçiriyordu. Bu söylentiler zamanla imparatorun kulağına da ulaşmıştı. Yıllar geçtikçe Claudius yaşlanıyordu. Sağlığı eskisi kadar güçlü değildi. Saray entrikaları ise giderek yoğunlaşıyordu. İmparator bazı şeyleri fark etmeye başlamıştı. Nero'nun giderek daha fazla ön plana çıkarılması, Britannicus'un ise giderek geri planına bırakılması. Bu durum Claudius'un zihninde şüpheler uyandırdı, uykularını kaçırdı. Bazı tarihçilere göre imparator bir süre sonra gerçek varisinin Britannicus olduğunu yeniden vurgulamaya başlamıştı diyorlardı. Hatta bazı toplantılarda onun yakından yetişkin olacağını ve tahtın doğal mirasçısı olduğunu söylediği anlatılır. Bu sözler sarayda hızla yayıldı. Agrippina için bu söylentiler son derece tehlikeliydi. Çünkü eğer Claudius gerçek Britannicus'u yeniden açık şekilde varis ilan ederse Nero'nun tüm avantajları bir anda yok olabilirdi. Dahası Agrippina'nın yıllarca kurduğu güç ağı da çökmeye başlayabilirdi. Roma sarayında güç kaybeden biri için gelecek genellikle güvenli değildir. Bu yüzden imparatorun düşüncelerindeki değişimi dikkatle izlemeye başladı. Claudius'un bazı düşmanlarını yeniden dinlemeye başlaması, Britannicus'a daha fazla ilgi göstermesi ve Nero'nun etkisini dengelemeye çalışması Agrippina'nın gözünden kaçmamıştı. Artık zaman daralıyordu. Eğer Claudius kararını resmen açıklarsa her şey bir anda değişebilirdi ve Agrippina bunu bekleyemezdi. Roma tarihçilerin anlattığına göre bu noktada sarayın atmosferi giderek daha gergin hale geldi. Claudius ile Agrippina'nın arasındaki ilişki artık eskisi kadar sıcak değildi. İmparatorun bazı yakınları onun Agrippina'dan uzaklaşmayı düşündüğünü bile fısıldıyordu. Hatta bazı söylentilere göre Claudius boşanmayı ve Nero'nun statüsünü yeniden gözden geçirmeyi düşünüyordu. Bu söylentiler Agrippina için artık bir alarmdı. Çünkü böyle bir karar yalnızca politik bir değişim olmayacaktı. Bu aynı zamanda onun oğlunun hayatını da tehlikeye atabilirdi. Roma sarayındaki güç kaybeden insanlar çoğu zaman ortadan kayboluyordu. Bu yüzden hemen harekete geçti. Planı çok dikkatli kurdu. Claudius'un en iyi bilinen özelliklerinden biri yemekleri olan düşkünlüğüydü.
Özellikle de mantarlara büyük bir sevgisi vardı. Saray mutfağında hazırlanan mantar yemekleri onun favorilerinden biriydi. Sarayın içinde kendisine sadık kişiler vardı. Onların yardımıyla imparatorun sofraya gelecek yemeklerini kontrol etmek mümkündü. Ve tarihçilerin anlattığına göre bir akşam Claudius'un en sevdiği yemeklerden biri hazırlanmıştı. Mantar. Bu sıradan görünen yemek Roma tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. O gece imparator sofraya oturduğunda her şey normal görünüyordu. Şaraplar dolduruldu, yemekler getirildi. Sarayda sıradan bir akşam yaşanıyormuş gibiydi. Fakat o sofrada bulunan bazı kişiler tarihin yönünün değişmek üzere olduğunu bilmiyordu. Claudius mantarları yemeye başladığında Agrippina onu dikkatle izliyordu. Dakikalar geçtikçe imparatorun yüzü değişmeye başladı. Rahatsız gibi görünüyordu. Bir süre sonra şiddetli bir mide bulantısı başladı. Claudius fenalaştı. Saray karıştı. Claudius kusmaya başladı. Eğer zehri tamamen çıkarırsa hayatta kalabilirdi. Bu Agrippina için büyük bir tehlikeydi. Çünkü Claudius yaşarsa plan ortaya çıkabilirdi. Ve Agrippina ile Nero'nun sonu da gelirdi. Agrippina hemen yeni bir plan yaptı. Claudius'un doktorunu çağırdı. Ona Claudius'un boğazını rahatlatacak bir tüy getirmesini söyledi. Doktor, zehri bilmeden tüyü Claudius'un boğazına soktu. Ama tüyün ucunda zehir vardı. Ve bu kez Claudius'un kurtulma imkanı kalmadı. Roma'nın imparatoru sessizce yere yığılarak öldü. Claudius'un ölümünden sonra sarayda her şey çok hızlı gelişti. Praetorium muhafızları sarayı kontrol altına aldı. Senato toplandı ve kısa süre sonra Roma'nın yeni imparatoru ilan edildi. Henüz 17 yaşındaki Neron, Roma tarihinin en genç hükümdarlarından biri oldu. Fakat herkes biliyordu. Tahta oturan kişi Neron olsa da gücün gerçek sahibi hala Agrippina'ydı. Neron diğer Roma imparatorlarından farklıydı. Çoğu imparator savaşları severdi. Zaferleri, kanlı arenaları. Neron ise başka şeylere ilgi duyuyordu. Sanat, müzik, şiir, tiyatro, hatta lir çalmayı severdi. Şarkı söylüyordu ve sahnede performans sergilemekten hoşlanıyordu. Roma aristokrasisi için bu davranışlar bir imparatora yakışmayan şeylerdi. Ama halk Neron'u seviyordu. Çünkü onun ilk yılları Roma için oldukça umut vericiydi. Neron'un ilk dönemlerinde devlet yönetiminde iki önemli isim vardı. Filozof Seneca ve Praetorium muhafızlarından komutanı Burrus. Bu iki isim sayesinde Neron'un ilk yılları oldukça başarılı geçti. Roma'da bazı önemli reformlar yapıldı. Kalpazanlıkla mücadele edildi. Vergi sistemi düzenlendi. Valilerin gladyatör oyunları için halktan zorla para toplaması yasaklandı. Halk için yeni sosyal alanlar oluşturuldu. Neron aynı zamanda Yunan kültürüne büyük ilgi duyuyordu. Bu yüzden Roma'da yeni bir gimnazyum inşa ettirdi. Burası gençlerin hem bedensel hem de zihinsel eğitim aldığı bir yerdi. Roma için yeni bir fikirdi. Fakat sarayın içinde başka bir savaş vardı. Neron büyüdükçe annesi Agrippina'nın gölgesinden rahatsız olmaya başladı. Agrippina devlet işlerine karışıyordu. Elçileri kabul ediyor, kararlar üzerinde söz sahibi oluyordu. Roma sarayında herkes bunu konuşuyordu. Gerçek imparator kimdi? Neron mu yoksa annesi Agrippina mı? Bu soru anne ile oğul arasında büyüyen bir çatlağın başlangıcı oldu. Bu noktadan sonra Roma sarayındaki entrikalar daha da karanlık bir hale dönüşecekti. Neron'un tahta çıkmasında en büyük pay annesine aitti. Bu yüzden kendisini yalnızca bir anne değil, Roma'nın yönetimine eşit bir ortak olarak görüyordu. Hatta Roma'da basılan bazı paralarda anne ve oğlun yan yana resimleri yer alıyordu. Bu Roma tarihinde neredeyse görülmemiş bir şeydi. Bir kadın ve bir imparatorun annesi paranın üzerinde onunla aynı yerde duruyordu. Agrippina sarayın toplantılarına katılıyor, elçilerle görüşüyor, senatörlerle konuşuyordu. Bazı kararlar imparatora ulaşmadan önce onun odasından geçiyordu. Neron ilk zamanlarda buna ses çıkarmadı. Çünkü gençti, devlet işlerinde deneyimi yoktu ve yanında güçlü danışmanları vardı.
Onların sayesinde Roma'da düzen sağlanmıştı. Zaman geçtikçe Nero'nun hayatına bir kadın girdi. Poppaea Sabina, Roma'nın en güzel kadınlarından biri olarak tanınıyordu. Zeki, hırslı ve etkileyiciydi. Fakat küçük bir sorun vardı. Poppaea başka bir adamla evliydi. Kocası Roma'nın en önemli isimlerinden biri olan Marcus Otto'ydu. Neron, Poppaea'yı gördüğü anda etkilenmişti. Onunla birlikte olmak istiyordu. Ancak Agrippina bu ilişkiye karşı çıktı. Çünkü Poppaea'nın saraya girmesi demek, annesinin imparator üzerindeki etkisinin azalması demekti. Agrippina oğlunu uyardı. Roma imparatorunun aşk maceraları çoğu zaman felaket getirmişti. Ama Neron artık büyüyordu ve annesinin sözlerini eskisi kadar dinlemiyordu. Roma yasalarına göre Britannicus aslında tahtın gerçek varisi sayılabilirdi. Nero evlat edinmişti. Britannicus ise imparatorun kanından gelen oğluydu. Üstelik artık büyüyordu ve kısa süre sonra yetişkin sayılacağı yaşa ulaşacaktı. Sarayın bazı çevrelerinde bu durum sessizce konuşulmaya başlamıştı. Nero için bu yalnızca bir aile meselesi değildi. Bu tahtını tehdit eden bir gölgeydi. Britannicus yetişkine ulaşacağı gün yaklaşırken sarayda bir doğum günü yemeği düzenlendi. Bu tür kutlamalar Roma sarayında gelenekti. Büyük yemek salonunda aile üyeleri ve davetliler bir araya geldi. Masalar hazırlandı, şarap kadehleri dolduruldu. Her şey sıradan bir kutlama gecesi gibi görünüyordu. Genç Britannicus da masada yerini aldı. Kendisine sunulan şarabı kadehine aldı ve içti. Ancak birkaç saniye sonra yüzü aniden değişti. Nefesi kesildi, vücudu titremeye başladı ve bir anda yere yığıldı. Salonda kısa bir panik yaşandı. Nero ise sakinliğini koruyarak bunun Britannicus'un çocukluğundan beri yaşadığı epilepsi nöbetlerinden biri olduğunu söyledi. Fakat nöbet geçmiyordu. Kısa süre içinde genç prensin öldüğü anlaşıldı. Henüz yetişkin sayılmasına yalnızca bir gün kalmıştı. O gece sarayda birçok kişi gerçekte ne olduğunu tahmin etmişti. Ancak kimse yüksek sesle konuşamadı. Çünkü Britannicus'un ölümüyle birlikte Roma tahtının önündeki son büyük engel de ortadan kalkmıştı. Artık imparatorluğun tek sahibi vardı, o da Neron'du. Kardeşinin ölümüyle tahtın yolu açılmıştı. Ancak Nero kısa sürede en büyük engelin annesi olduğunu fark etti. Agrippina'nın gölgesi kalkmadan özgür bir imparator olamazdı. Anne ile oğul arasındaki tartışmalar giderek sertleşti. Agrippina hala devlet işlerine karışmak istiyor, Nero'nun kararlarını etkilemeye çalışıyordu. Ve bu Nero için artık dayanılmaz bir noktaya gelmişti. Ve en sonunda genç imparator kararını verdi. Annesinden kurtulacaktı. Plan sinsi ve dikkatli hazırlanmıştı. Nero annesini Baiae'ye davet etti. Görünüşte bu davet anne ile oğul arasındaki gerilimi bitirmek için yapılmış bir barış çağrısıydı. Agrippina daveti kabul etti. Akşam olduğunda Nero annesi için özel bir tekne hazırlatmıştı. Plan basitti. Tekne denizde parçalanacak ve Agrippina boğularak ölecekti. Her şey bir kaza gibi görünecekti. Tekne Napoli körfezinde karanlık sularına açıldığında mekanizma harekete geçti. Tavan çöktü. Tekne parçalanmaya başladı. Fakat plan beklenmedik şekilde başarısız oldu. Agrippina panik içinde suya atladı ve yüzmeye başladı. Güçlüydü, soğukkanlıydı. Uzun bir mücadeleden sonra kıyıya ulaşmayı başardı. Nero'ya haber ulaştığında imparator şok yaşadı. Annesi hala hayattaydı. Artık geri dönüşü yoktu. Nero yarım kalan işini tamamlamaya karar verdi. Askerler Agrippina'nın bulunduğu villaya gönderildi. O gece Roma'nın en güçlü kadınlarından birisi öldürüldü. Agrippina'nın ölümü Nero'nun hayatındaki yeni bir dönemin başlangıcıydı. Artık onu durduracak kimse kalmamıştı. Ve imparator ilk olarak özel hayatını değiştirmeye yöneldi. Nero'nun resmi eşi Claudia Octavia, İmparator Claudius'un kızıydı. Soylu, sakin ve Roma aristokrasinin saygı duyduğu bir kadındı. Ancak Nero için bu evlilik artık yalnızca bir zorunluluktu. İmparator Octavia'dan uzaklaşmaya başlamıştı. Sebep açıktı. Poppaea Sabina.
Nero sonunda Octavia'dan kurtulmak için bir bahane buldu. Onu kısır olmakla suçladı ve evliliği sona erdirdi. Boşanmanın üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişti ki Poppaea Sabina ile evlendi. Bu evlilik Roma'da büyük bir tepki yarattı. Çünkü halk Octavia'yı seviyordu. Şehirde söylentiler hızla yayıldı. İnsanlar eski imparatoriçenin geri dönmesini istiyordu. Bazı kalabalıklar onun adını haykırıyor, saraya karşı sessiz bir protesto gösteriyordu. Bu durum Nero'yu öfkelendirdi. İmparator için bu yalnızca bir siyasi sorun değil, kişisel bir meydan okumaydı. Halkının eski karısını istemesi onu çileden çıkarıyordu. Ve Nero bu sorunu tek bir şekilde çözebileceğini düşündü. Octavia ortadan kaldırılacaktı. Genç kadın önce sürgüne gönderildi. Fakat bu da yeterli olmadı. Kısa süre sonra Nero onun ölüm emrini verdi. Octavia idam edildi. Başının kesildi ve başın Poppaea Sabina'ya gönderildiği anlatılır. Roma'nın eski imparatoriçesi böylece tarihten silindi. Nero ve Poppaea'nın evliliği ise sarayın yeni gücü haline geldi. Bir süre sonra Poppaea hamile kaldı. Milattan sonra 63 yılında çiftin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe Claudia Augusta adı verildi. Bu durum Nero için büyük bir sevinçti. Sarayda kutlamalar yapıldı. İmparator kızına büyük bir sevgi duyuyordu. Fakat mutluluk kısa sürdü. Claudia Augusta yalnızca 4 ay yaşayabildi. Bebeğin ölümü sarayı derin bir yasa boğdu. Nero için bu büyük bir darbe olmuştu. Fakat trajedi burada da bitmedi. Poppaea yeniden hamile kaldığında Nero ile ilişkileri giderek gerginleşmeye başladı. İmparatorun eğlencelere, yarışlara ve gösterilere harcadığı büyük paralar sık sık tartışmalara neden oluyordu. Bir gün bu tartışmalardan biri şiddetli bir kavgaya dönüştü. Öfke kontrolden çıktı. Poppaea o sırada ikinci çocuklarına hamileydi. Tarihçilerin anlattığına göre Nero tartışma sırasında karısının karnına şiddetli bir tekme attı. Bu darbe ölümcül oldu. Poppaea kısa süre sonra hayatını kaybetti. Roma'nın imparatoru ikinci eşini de kendi elleriyle kaybetmişti. Ancak bu kez Nero'nun tepkisi farklıydı. İmparator büyük bir pişmanlık yaşadı. Poppaea için görkemli bir cenaze töreni düzenledi. Devlet töreniyle uğurlanan imparatoriçenin anısına büyük bir yas ilan edildi. Fakat sarayın duvarları içinde herkes aynı gerçeği biliyordu. Roma hükümdarı artık yalnızca düşmanlarını değil, kendi ailesini de yok eden bir tirana dönüşmüştü. Poppaea'nın ölümünden sonra sarayın koridorlarında tuhaf bir sessizlik hakimdi. Bir zamanlar müzik, kahkahalar ve şatafatlı şölenlerle dolu olan imparatorluk sarayı artık ağır bir gölge taşıyordu. Çünkü Nero yalnız kalmıştı. Kendi elleriyle yıktığı hayatların ortasında. Annesi ölmüştü, üvey kardeşi ölmüştü. İlk eşi Claudia Octavia idam edilmişti. İkinci eşi Poppaea Sabina ise tartışmaların ardından hayatını kaybetmişti. Sarayın duvarları bu ölümlerin yankısını hala taşıyordu. Poppaea'nın ölümünden sonra Nero'nun ruh hali belirgin şekilde değişti. Onun bu dönemde daha içine kapanık, daha dengesiz ve daha tuhaf davranışlar sergilediği anlatılır. Bir yandan eğlencelere, yarışlara ve sanat gösterilerine daha fazla zaman ayırıyor, diğer yandan geçmişte yaşananların ağırlığından kaçmaya çalışıyor gibiydi. Çünkü Nero kendisini her zaman diğer imparatorlardan farklı görüyordu. O bir savaşçıdan çok bir sanatçı olmak istiyordu. Lir çalıyor, şiirler yazıyor, tiyatro sahnelerinde rol alıyordu. Roma'nın birçok aristokratı için bu davranışlar bir imparatora yakışmayan şeylerdi. Ama Nero kendini alkışlayan kalabalıkları görmekten büyük zevk alıyordu. Yine de sarayın içinde bir boşluk vardı. Poppaea'nın ölümünden sonra Nero'nun hayatında garip bir olay yaşandı. Antik tarihçiler, özellikle Tacitus Dio ve Suetonius, imparatorun bu dönemde oldukça sıra dışı bir davranışta bulunduğunu yazar. Nero genç bir erkek köleyi hadım ettirdi. Adı Sporus olan bu genç, imparatorun emriyle kadın gibi giydirildi. Saçları uzatıldı, değerli mücevherlerle süslendi ve
imparatoriçe gibi giydirildi. Tarihçilerin aktardığına göre Nero, Sporus'un yüz hatlarını Poppaea Sabina'ya benzettiğini düşünülüyordu ve belki de kaybettiği kadının yerine onu koymak istiyordu. Sporus kısa süre içerisinde saraya tuhaf bir role büründü. Nero onu yanında taşıyor, resmi törenlerde bile bir eş gibi yanında bulunduruyordu. Hatta bazı kaynaklar imparatorun onunla sembolik bir evlilik töreni yaptığını bile yazar. Roma aristokrasisi bu durumu şaşkınlıkla izliyordu. İmparatorluk sarayında artık gerçeklik ile tuhaf bir tiyatro arasındaki sınırlar giderek silinmeye başlamıştı. Ancak Nero'nun zihnini meşgul eden tek şey bu garip ilişki değildi. Roma giderek büyüyen bir şehir olmuştu. Dar sokaklar, ahşap evler ve birbirine sıkışmış mahalleler. Şehrin büyük kısmı yangın için son derece elverişliydi. Küçük bir kıvılcım bile felakete dönüşebilirdi. Ve bir gece o kıvılcım aniden ortaya çıktı. Milattan sonra 64 yılının sıcak bir Temmuz gecesinde Roma'nın ticaret merkezlerinden biri olan Circus Maximus çevresinde bir yangın başladı. Başlangıçta kimse bunun bir felaket olacağını düşünmedi. Ancak rüzgar hızla alevleri büyüttü. Yangın kısa sürede kontrol edilemez hale geldi. Roma'nın dar sokaklarında alevler hızla ilerliyordu. Evler ahşaptı, depolar yağ ve tahılla doluydu. Yangın bir mahalleden diğerine sıçradıkça büyüyen bir canavara dönüştü. Şehirde panik başladı. İnsanlar evlerinden kaçıyor, çocuklarını ve eşyalarını kurtarmaya çalışıyordu. Alevler geceyi gündüze çevirirken Roma'nın gökyüzü kırmızı bir ışıkla kapandı. Yangın günlerce sürdü. Antik kaynaklara göre Roma'nın 14 bölgesinde büyük bir kısmı ya tamamen yok oldu ya da ağır hasar gördü. Şehir küle dönmüştü ve kısa süre sonra söylentiler yayılmaya başladı. Bazıları yangının bir kaza olduğunu söylüyordu. Bazıları ise daha karanlık bir ihtimalden bahsediyordu. İnsanlar fısıltıyla aynı soruyu soruyordu. Roma'yı gerçekten kim yakmıştı? Bazı söylentilere göre yangın sırasında Nero sarayın balkonundan şehri izliyor ve lir çalıyordu. Bu hikaye yüzyıllar boyunca tekrarlandı. Ancak modern tarihçiler bunun büyük bir ihtimalle bir efsane olduğunu söyler. Gerçek olan şey şuydu. Yangın çıktığında Nero Roma'da değildi. İmparator o sırada Antium'daydı. Felaket haberini aldığında hemen Roma'ya döndü. Şehre ulaştığında gördüğü manzara korkunçtu. Mahalleler yanmıştı, insanlar evsiz kalmıştı. Nero bu noktada bazı adımlar attı. Yangından sonra Nero'nun ilk emri şaşırtıcıydı. Şehrin kapıları açıldı. Evsiz kalan binlerce insan için bahçeler ve meydanlar barınak haline getirildi. Kendi özel arazilerinin bile halka açılmasını emretti. Depolardaki tahıllar dağıtıldı, fiyatlar düşürüldü. Açlık başlamasın diye eyaletlerden acil erzak getirildi. Bu kararlar Roma halkının bir kısmını sakinleştirdi. Ama aristokrasi başka bir şey görüyordu. Yangın sonrası ortaya çıkan boşluk, yeni bir Roma kurmak için eşsiz bir fırsattı. Nero gerçekten şehri yeniden hayal etmeye başlamıştı. Dar ve karanlık sokaklar yerine geniş yollar, ahşap evler yerine taş binalar, yangına dayanıklı mahalleler. Roma artık eski Roma olmayacaktı ve bu hayalin merkezinde bir yapı yükselmeye başladı. Domus Aurea, Altın Saray. Duvarları altın kaplamalarla süslenecek. Tavanlarından parfüm kokulu çiçekler yağacaktı. Yapay göller, heykeller ve dev salonlar inşa ediliyordu. Roma halkı şaşkındı. Bazıları bunu bir sanat eseri olarak görüyordu. Bazıları ise tek bir şey düşündü. Şehir yandı. Çünkü o bunu yapmak istedi. Söylentiler büyüdü. Senado içinde Nero'ya karşı sessiz bir öfke oluşuyordu. Ve tam bu sırada bir suçlu gerekiyordu. Yangının sorumlusunu bulmalıydı. Roma'nın öfkesi yön değiştirmeliydi. İşte o anda Roma'da küçük ama hızla büyüyen bir topluluk dikkat çekti. Hristiyanlar. Tek Tanrı'ya inanıyorlar, Roma tanrılarını reddediyorlardı. Gizli toplantılar yapıyor, zaten uzun zamandır şüpheyle izleniyorlardı. Suçlama yön değiştirince her şey çok hızlı oldu.
tutuklamalar başladı. Bazıları arenalarda idam edildi. Bazıları ise hayvanlara parçalatıldı. Bazıları gece bahçeleri aydınlatmak için direklere bağlanarak yakıldı. Roma korkuyla izliyordu. Tarihçiler yüzyıllar sonra bu sahneleri Nero'nun zalimliğinin kanıtı olarak yazacaktı. Ama o günlerde gerçek daha karmaşıktı. Çünkü Nero yalnız değildi. Kararlarının çoğu senato baskısı ve halk öfkesinin sonucuydu. Yine de tarih kazananların kalemiyle yazılırdı ve Nero hakkındaki yazılan hikaye artık şekillenmeye başlamıştı. Ama imparator farkında değildi. Asıl tehlike sarayın dışında değil, içinden geliyordu. Altın Saray'ın görkemi ve saray eğlenceleri devam ederken Roma'nın başka köşelerinde farklı bir hikaye yazılmaya başlıyordu. İmparator Nero artık yalnızca bir hükümdar değildi. Kendini sahnede görmek isteyen bir sanatçı gibi yaşamaya başlamıştı. Şehirde sık sık yarışmalar düzenliyordu. Müzik festivalleri, şiir yarışmaları, tiyatro gösterileri. Nero bu etkinliklerin yalnızca hamisi değildi. Çoğu zaman başrol oyuncusuydu. Lir çalar, şiir okur, bazen de tiyatro sahnesinde rol alırdı. Ama Roma geleneğinde bir imparator, sahnede alkış bekleyen bir sanatçı gibi davranamazdı. Fakat Nero için alkış bir ihtiyaçtı. Sarayın dışında da büyük spor ve gösteri organizasyonları düzenleniyordu. At arabası yarışları, atletizm oyunları, müzik festivalleri. İmparator Yunan kültürüne büyük hayranlık duyuyordu ve Roma'yı bu kültür yarışmalarının merkezi haline getirmek istiyordu. Bu gösterilerin maliyeti ise küçümsenecek gibi değildi. Yeni saraylar, oyunlar, yarışmalar ve şehrin yeniden inşası için büyük paralar harcanıyordu. Bu harcamaların bedeli ise Roma'nın dört bir yanından toplanan vergilerle karşılanıyordu. Vergiler arttıkça halkın ve özellikle eyalet yöneticilerinin huzursuzluğu da artmaya başladı. Roma İmparatorluğu çok büyüktü. Bu dev imparatorluğu ayakta tutan şey yalnızca ordular değil, aynı zamanda da sadık yöneticilerdi. Fakat Nero'nun yönetimi altında bazı eyaletlerde sabır tükenmeye başlamıştı. İlk büyük kıvılcım Gaius Julius Vindex adlı bir eyalet valisinden geldi. Galya'da görev yapan Vindex, Nero'nun yönetimine karşı açık bir isyan başlattı. Vindex'e göre Roma'nın artık yeni bir lidere ihtiyacı vardı. Bu sözler kısa sürede imparatorluğun farklı bölgelerinde yankı buldu. Vindex yalnız değildi. Çünkü İspanya'da görev yapan başka bir vali, Servius Sulpicius Galba, bu çağrıya kulak verdi. Galba, Nero'nun yönetimine karşı çıktığını açıkladı ve kendisini Roma'nın gelecekteki lideri olarak göstermeye başladı. Bu gelişme Roma'da büyük bir sarsıntı yarattı. İsyan haberleri başkente ulaştığında Nero başlangıçta durumu ciddiye almadı. Sarayında hala yarışmalar, eğlenceler ve sanat gösterileri düzenliyordu. Fakat kısa süre içinde durumun düşündüğünden daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Çünkü isyan yalnızca eyaletlerde kalmamıştı. Roma'daki en güçlü kurum da artık imparatora sırtını dönmeye başlamıştı. Senato. Roma'nın aristokrat sınıfını temsil eden Roman Senata, Nero'nun yönetiminden giderek daha fazla rahatsızlık duyuyordu. İsyan büyüdükçe senatörler kendi aralarında yeni bir kararın eşiğine geldi. Sonunda tarihi bir adım atıldı. Senato Nero'yu halk düşmanı ilan etti. Bu karar Roma tarihinde bir imparator için verilebilecek en ağır kararlardan biriydi. Artık Nero yalnızca tahtını değil, hayatını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Çünkü Roma yasalarına göre halk düşmanı ilan edilen bir kişi yakalandığında ağır bir şekilde idam edilirdi. Bu haber saraya ulaştığında Nero'nun dünyası bir anda değişti. Bir zamanlar kendisi için alkışlayan Roma artık onu arıyordu. İmparator gecenin karanlığında saraydan ayrıldı. Yanında yalnızca birkaç sadık hizmetkar vardı. Roma'dan gizlice kaçtı ve şehir dışında bir villaya sığındı. Bir zamanlar dünyanın en güçlü adamı olan Nero artık saklanan bir kaçaktı. O gece villada derin bir sessizlik vardı. Nero bir süre odanın içinde dolaştı. Dışarıdan uzaktan gelen at sesleri duyuluyordu. Onu arayan askerlerin yaklaştığı belliydi.
İmparator sonunda kaderini anladı. Yakalanırsa aşağılayıcı bir şekilde idam edilecekti. Roma geleneklerine göre böyle bir son imparator için kabul edilemezdi. Bu yüzden Nero kendi sonunu kendisi belirlemeye karar verdi. Hizmetkarlarından birine mezarını kazmasını emretti. Toprak kazılırken Nero sessizce izliyordu. Bir zamanlar Roma'nın en görkemli saraylarını yaptıran imparator, şimdi kendi mezarını hazırlanışını seyrediyordu. Kazılan çukur derinleşirken Nero'nun dudaklarından tarih kitaplarına geçen şu sözler döküldü. Ne büyük bir sanatçı benimle birlikte ölüyor. Bir süre sonra uzaktan askerlerin sesi duyuldu. Artık zaman kalmamıştı. Nero bir hançer aldı. Bir an tereddüt etti. Son darbeyi vurmakta zorlanınca yanındaki hizmetkarından biri ona yardım etti. Ve milattan sonra 68 yılında Roma'nın en tartışmalı imparatorlarından biri hayatını kaybetti. Nero öldüğünde 30 yaşındaydı. Ölümünden sonra Roma'da garip bir sessizlik oluştu. Bazıları onun ölümünü rahatlamayla karşıladı. Senato ise yeni imparator olarak Galba'yı tanıdı. Fakat halk arasında farklı duygular da vardı. Çünkü Nero her şeye rağmen Roma'da eğlenceler düzenlemiş, vergileri zaman zaman azaltmış ve halkın bazı kesimleriyle güçlü bir bağ kurmuştu. Hatta yıllar sonra bile bazı insanlar onun aslında ölmediğine, bir gün geri döneceğine inanıyordu. Tarih ise Nero'nun adını iki farklı yüzle hatırladı. Bir yanda annesini, kardeşini ve eşlerini öldüren zalim bir hükümdar, diğer yanda müziğe, sanata ve gösterilere tutkulu bir imparator. Ve belki de Nero'nun hikayesi tam da bu yüzden hala konuşuluyor. Çünkü tarih bazen tek bir cevap vermez. Şimdi size bir soru bırakıyorum. Nero gerçekten zalim bir tiran mıydı? Yoksa gücü elinde tutarken aynı zamanda bir sanatçı olarak hatırlanmak isteyen bir imparator mu? Kararı siz verin. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız ve tarihin karanlık ama büyüleyici öykülerini keşfetmeye devam etmek istiyorsanız Metaforik Tarih kanalına abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü geçmiş bazen düşündüğümüzden çok daha fazla sır saklar. Hoşça kalın.